Selamun aleyküm. Değerli izleyenler, hepimizin kapısını bir gün mutlaka çalacak olan o en büyük hakikati, yani İslam'a göre ölümü sade ve net bir dille tefekkür edeceğiz. Ölüm, İslam'a göre yok oluş değildir. Dünya hayatının bitmesi ve ahiret sürecinin başlamasıdır. İnsan bu dünyada yaşar, imtihan edilir ve ölümle birlikte Allah'a dönüş süreci başlar. Kur'an'da bu gerçek çok açık şekilde ifade edilir. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu ifade hem Ali İmran suresi 185. ayette hem de Ankebut suresi 57. ayette geçer. Ali İmran suresi 185. ayetin devamında mükafatların kıyamet günü tam olarak verileceği ve dünya hayatının aldatıcı bir geçimlik olduğu bildirilir. Yani Kur'an bize şunu söyler: dünya hayatı önemlidir ama kalıcı değildir. Asıl hesap ve karşılık ahirettedir. Peki ölüm anında ne olur? Secde suresi 11. ayette şöyle buyrulur: De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Bu ayete göre ölüm tesadüfi bir yok oluş değildir. Canın alınması Allah'ın bilgisi ve takdiriyle gerçekleşir. Ölümden sonra da insan Rabbine döndürülür. Zümer suresi 42. ayette ise Allah'ın ölüm vakti gelenlerin canını aldığı, ölmeyenlerin ise uykuda ruhlarını aldığı bildirilir. Bu ayet, insanın hayatının da ölümünün de Allah'ın kudreti altında olduğunu hatırlatır. Ölümden sonra insan için berzah hayatı başlar. Berzah, dünya hayatıyla kıyamet sonrası diriliş arasındaki ara dönemdir. Bu konu Mü'minun suresi 99 ve 100. ayetlerde geçer. Ayetlerde ölüm geldiğinde insanın Rabbim beni geri döndür, belki geride bıraktığım dünyada salih amel işlerim diyeceği bildirilir. Fakat bu isteğin kabul edilmeyeceği ve insanların diriltilecekleri güne kadar önlerinde bir berzah olduğu ifade edilir. Buradan çok net bir sonuç çıkar. İslam'a göre ölüm geldikten sonra dünyaya geri dönüp eksikleri tamamlama imkanı yoktur. Hazırlık ölümden sonra değil, yaşarken yapılır. Hadislerde de kabir hayatı ve kabir sorgusundan söz edilir. Bazı rivayetlerde kişiye Rabbi, dini ve peygamberi hakkında sorular sorulacağı bildirilmiştir. Bu konu Ebu Davud 4753 numaralı rivayette de yer alır. Ancak burada dikkatli olmak gerekir. Ölüm sonrası hayat gayb alanına girer. Yani bu konuda kesin bilgi ancak Kur'an ve sahih hadislerle bilinir. Bu yüzden halk arasında anlatılan her ayrıntıyı dinin kesin bilgisi gibi aktarmamak gerekir. Peki İslam'da ölümü hatırlamak neden önemlidir? Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: lezzetleri yok edeni, yani ölümü çokça hatırlayın. Bu hadis Tirmizi'de rivayet edilmiş, Riyazu Salihin 578'de de aktarılmıştır. Bu hadis, Müslümanın sürekli karamsar yaşaması gerektiği anlamına gelmez. Ölümü hatırlamak, hayatı daha bilinçli, daha sorumlu ve daha dengeli yaşamak demektir. Çünkü ölüm bilinci insana şunu hatırlatır: zaman sınırlıdır, hayat geçicidir. Yapılan her şeyin Allah katında bir karşılığı vardır. Bu yüzden Müslüman, ölüm fikrini sadece korkulacak bir konu olarak görmez. Ölüm aynı zamanda insanı kendine getiren bir uyarıdır. Ben kul hakkına dikkat ediyor muyum? İbadetlerimi sürekli erteliyor muyum? Kazancım helal mi? Aileme, çevreme ve insanlara karşı sorumluluklarımı yerine getiriyor muyum? Allah'ın razı olmayacağı bir hayatı normalleştirdim mi? İşte ölüm bilinci bu soruları insana sordurur. Münafıkun suresi 10 ve 11. ayetlerde ölüm gelmeden önce Allah yolunda harcamak hatırlatılır. Ölüm geldiğinde insanın Rabbim beni kısa bir süre ertelesen de sadaka versem ve salihlerden olsam diyeceği bildirilir. Fakat ecel geldiğinde bunun ertelenmeyeceği açıkça ifade edilir. Bu ayetlerin mesajı çok nettir. İnsan ölüm geldikten sonra değil,
ölüm gelmeden önce hazırlanmalıdır. Sonuç olarak İslam'a göre ölüm 3 temel şekilde anlaşılır. Birincisi, ölüm kesindir. Her nefis ölümü tadacaktır. İkincisi, ölüm yok oluş değildir. İnsan Rabbine döndürülecektir. Üçüncüsü, ölüm bilinci insanı daha sorumlu yaşamaya çağırır. Yani ölüm sadece yaşlıların, hastaların ya da cenazelerin konusu değildir. Yaşayan herkesin konusudur. Müslüman için asıl mesele ölümün ne zaman geleceğini bilmek değildir. Asıl mesele, ölüm geldiğinde nasıl bir halde olduğudur. Çünkü İslam'a göre, insan bu dünyaya kalıcı olmak için değil, imtihan edilmek için gelmiştir. Ölüm ise bu imtihanın bittiği ve Allah'a dönüşün başladığı kapıdır.